Teknoloji ve Bitcoin kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda kısaca vadeli işlemlerden bahsedeceğim. Kabaca daha doğru tabiriyle. Ama videoya başlamadan önce ilk başta vadeli işlemlerde yararlanabileceğimiz %10 komisyon indiriminden bahsedeceğim. Bunu da tabii ki kanalımın videonun altındaki açıklama kısmına bırakıyorum linkleri. Yorumlara da sabitliyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ya da vadeli işlemlere ilk kez girecekseniz yalnızca kodlar bir kere kullanılabiliyor. Ve ömürleri 1 aylık oluyor arkadaşlar. Vadeli işlemlerde böyle bu şekilde. Hepsi sabittir. %10 komisyon indirimi verir. Ve sadece 1 aylık kullanılabilir. Ve bir kere bir hesapta kod tanımladıktan sonra bir daha tanımlayamazsınız. Lafı uzatmayayım. Şu üstteki link dediğim gibi spot işlemlerde ömür boyu %20 indirim sağlıyor, komisyon indirimi. Alttaki linke tıklayıp kaydolursanız ya da Türkiye referans kodunu kullanarak giriş yaparsanız vadeli işlemler bölümüne. Çünkü vadeli işlemler için ayrı bir hesap oluşturuluyor orada girerken. Gördüğünüz gibi siteyi de Türkçe'ye çevirelim. İlk ay %10'luk komisyon indiriminden faydalanın şeklinde yazıyor. Türkiye referans kodu. Bunu kendiniz de yazabilirsiniz. Linke tıklayıp da giriş yapıp kaydolabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda vadeli işlemlerde ilk ay %10 komisyon indirimi kazanacaksınız. Vadeli işlemlerde bu çok önemli çünkü paramızın 125 katıyla kadar işlem yapabiliyoruz. %10 komisyon indirimi güzel bir oran. Şimdi videomuza gelelim. Konumuza gelelim. Arkadaşlar vadeli işlemlere girebilmek için gördüğünüz gibi şu sağ altta cüzdanın hemen yanında vadeli işlemler yazıyor. Buradan girmeniz lazım. Şimdi burada yine ibareler var. Buradan coin seçebiliyoruz tümünden falan. Hangi coin üzerinden? Ben yine BTC USD diyorum. Yani BTC dolar diyorum. Ondan sonra şurada grafik bölümü var. Yine bunları anlatmıştım. Yine geri geliyorum. Burada transfer seçeneği var. Transferi göstereyim. Mesela şu anda benim vadeli işlemler cüzdanımda 236 dolar var. Dediğim gibi üstteki para olan cüzdan, alttaki de parayı aktaracağımız yer. Buradan spot cüzdan yapmamız gerekiyor. Direkt margin bölümünde bulunan bakiyemizden vadeliye aktarma yapamıyoruz. Sadece spot'tan aktarma yapabiliyoruz. Spot'tan mesela marjine çekmek istiyorsam vadeliden çekeceğim paramı spot'a. Spot'tan buradan marjini çekip marjine aktaracağım. Ondan sonra geri gelelim hemen. Başka ne gösterebilirim? Burada geçmişlerimiz falan gözükebiliyor. Tabi uygulamayı hesap makinesi bölümü var. Binance Future'a gidiyor. Tabi uygulama Türkçe kullanırsanız gitmiyordu. Aynen. Türkçe kullandığımız için siteye ulaşamıyoruz. Çünkü sitenin Türkçe versiyonu yok. Burada işlem masraflarını da kabaca gösteriyor. Gördüğünüz gibi buradan inceleyebilirsiniz. Ondan sonra bakayım bilgide ne varmış. Bunlar İngilizce. İşlem verisi. Bunlar da İngilizce olduğu için girmiyor siteye. Uygulama İngilizce kullanmanız lazım girmesi için. Şimdi arkadaşlar burada fonlama oranı var. Bu başlı başına ayrı bir videonun konusu. Fonlama oranıyla yayınla. Şurada yalnızca yayınla var ya. Bunlar başka videonun konusu. Uzun olur çünkü. Burada kısaca söyleyeyim şöyle. Vadeli işlemlerde paranızın demeyeyim de Bitcoin'in şu anki değerinden yukarı yönlü bir tahminde bulunabiliyorsunuz. Tabi bunu spot'ta da marjinde de yapabiliyordunuz. Ama ekstra olarak mesela şu anki fiyatın altına düşecek yönünde de bir tahminde bulunabiliyorsunuz. Mesela 9630'dan aldınız. 9620'ye indiğinde para kazanabiliyorsunuz. Bunun için de ilk başta ben şöyle bir ayar yapayım. Şurada tercihler bölümü var. Emir onaylaması değil de. Bunlar açık olsun arkadaşlar. Bak pozisyon iki taraflı diyor. Ben bunu tek taraflıya çekiyorum. Bu da ayrı bir videonun konusu. Şimdi siz tek taraflıdan bakın. Eğer bu konuyu bilmiyorsanız çift taraflı modunu yani hedge modunu bilmiyorsanız arkadaşlar kesinlikle tek taraflı kalın ve iki farklı yönde pozisyon açmayın. Yani long girmişseniz artacak yönde bir tercihte bulunmuşsanız short girmeyin. Çünkü pozisyonunuz küçültüyor. Ben bunlardan detaylı bahsedeceğim. Şimdi sadece ufak tefek detayları gösteriyorum. Yine buradan buradaki kanallardaki büyüklüğü, hacimleri görebiliyoruz. Fiyatın ne yöne gideceği yönünde bir tahminde bulunmamıza yarayabilir. Gördüğünüz gibi tek taraflı moda geldiğimde yalnızca azalt ve yayınla çıktı.
kısaca şöyle söyleyeyim. Şu yalnızca yayınlayı sürekli açık tutun. Çünkü bu piyasa ve limit zaten tıkladığınızda gösteriyor. Piyasa teklifi ve limit teklifi şeklinde gösteriyor. Yalnızca yayınlaya bastığınızda limit teklifi olarak yayınlanır. Bakayım piyasaya aldığında duruyor mu? Piyasaya aldığında gördüğünüz gibi gidiyor zaten. Buradan değiştirmemek için bunu kaldırırsanız direkt piyasa teklifinden alır. İlk verdiği fiyattan. Kısaca böyle. Ondan sonra arkadaşlar şurada benim kullanabilir bakiyem gözüküyor. Margin bölümüne vadeli işlemler bölümüne transfer ettiğiniz sadece doları gösterir burada arkadaşlar. Elinizde tabi şeye göre değişir. Bitcoin'i göstermez. Burada Bitcoin kullanamazsınız. Sadece şeyi kullanabiliyorsunuz. Dolar kullanabiliyorsunuz. Da gelelim şöyle. Vadeli işlemlere tıklayalım. Nerede bu? Bak varlıklar BNB. Benim BNB'm düşmüş. Arkadaşlar bunu da kısaca bahsedeyim. BNB kesinlikle BNB kullanın. Çünkü BNB bak masrafları için BNB kullanıyor. %10 indirim veriyor. Bir de benim verdiğim koddan kayıt olursanız orada da bir %10'luk bir indirim kazanacaksınız. Bunlardan faydalanın. BNB sürekli elinizde bulundurun. Bulundurup vadeli işlemler bölümüne transfer etmeniz gerekiyor. Yoksa spotta ya da marjinde bulunanlar sizi komisyondan yapmıyor. Faydalandırmıyor. Tekrar vadeli işlemler bölümüne gelelim. Burada başka ne gösterebilirim arkadaşlar? Tabi burada teklifler var. Yine bu teklifleri tekrar bahsederim. Bir tek burada takip eden zararı durdur var farklı olarak. Ama bunlardan yeniden bahsedeceğim vadeli işlemler bölümü için. Bu yalnızca azalt da diyor arkadaşlar. Yalnız bunlardan tabi bahsedeceğim tekrardan. Burada başka ne göstereyim? Fonlama oranı var. Fonlama oranından önce şunu göstereyim. Uzun ve kısa. Yani long uzun, satışta kısa, short. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben yukarı yönlü şu anki fiyatın yukarı yönünde bir tahminde bulunacaksam al kısmından gireceğim. Mesela ben buraya limit teklifinden bahsediyorum. 9500'den almak istiyorum diyelim. 0.1 BTC. Yalnızca yayınlaya basıp ala tıklıyorum. Tabi buradan kaldırıcı ayarlayabiliyorsunuz ve izole çapraz diye modlar var. Bunu bahsedemedim aynen. Diğer margin bölümünde yoktu bu. Arkadaşlar izole demek, bakın şimdi şöyle göstereyim size. 0.1 Bitcoin'lik bir işlem yapacağım ya. Bunu 125x kaldıraçla değil de 1 kaldıraçla yapalım. Bunun değeri 950 dolarmış. Çünkü Bitcoin 9500 dolar. Bunun 0.1'i 950 dolar yapıyor. Hemen hesaplayalım. Daha iyi anlarsınız. Şimdi Bitcoin'in değeri 9500 dolardı değil mi? Çarpı 0.1 yaptığımda gördüğünüz gibi 950 çıkıyor. Mantık tamamen bu arkadaşlar. Şimdi kaldıracı hemen göstereyim size. Mesela ben bunu 50 kaldıraçla yapmak istiyorum. Tabi ondan önce şurada maliyet 950 dolar değil mi? Ben bunu 50 kaldıraçla yapmak istiyorum ama onaylamayacağım şimdi. Hemen gelelim. 950 dolar değil mi? 950 bölü 50 yaparsam kaç çıktı arkadaşlar? 19. Bu da doğru mu yaptım? Hemen bakalım. Aynen. Gördünüz mü? Kaldıraç benim yatıracağım paranın maliyetini düşürüyor arkadaşlar. Kaç x kaldıraç? Normalde tabi şunu değiştirmemeniz lazım. Bitcoin miktarının sabit kaldığı sürece. Ben bunu 1x kaldıraçla 0.1 Bitcoin alsam da 950 dolar ödeyeceğim. Eğer ki 50x kaldıraçla da aynı 0.1 Bitcoin alacaksam 19 dolar ödeyeceğim sadece. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada değişiyor. İzole kısmı var, çapraz kısmı var. Eğer izole kısmında işlem yaparsanız sadece şu yatıracağınız 19 dolar tehlikeye girer. Ve 19 dolar üzerinden likidasyon hesaplanır. Ben hemen onu da şuradan 2 dakika açayım hemen. Şurada hesap makinesi. Likidasyon diyelim. Bunları kısaca göstereyim. Bunları daha detaylı anlatacağım. Sadece ön tanıtım diyelim. Bu da aşağı çektiğimizde yine işlemleri görebiliyoruz.
Şimdi arkadaşlar ne demiştim ben? Şöyle diyelim. 19 dolar yatıracağız şimdi. Ya da biz bunu 125x'e çekelim. 950 dolar yatırmak yerine 7.60 dolar yatırabiliriz. Şimdi likidasyonumuzu hesaplayacağız. Likidasyon demek arkadaşlar bizim sıfırlanma miktarımız ve yukarı yönlü gittiğimizde aşağı yönde bir likidasyon fiyatı belirlenir. Aşağı yönlü bir tahminde bulunduğumuzda da yukarı yönlü bir likidasyon fiyatı belirlenir. Onu şu siteden hesaplayabiliyoruz, Binance Future diye. Onu da link aşağıda koyarım. Direkt tıklayıp girebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 7.60 dolar değil mi bu? Hemen gelelim. Ne demiştik? Biz short girelim. 9500 dolardan 0.1 BTC büyüklüğünde 7.60 dolar bakiyem var. Bakiye ile short giriyorum. Eğer ki 9537'ye çıkarsa sıfırlanacağım. Bu aşırı riskli bir şey arkadaşlar. 125x'te. Peki ben bunu 125x'e girmeyip de 50x'e girelim diyelim. 50x'te ne kadardı arkadaşlar? 19 dolar değil mi? Tabi 50x oldu. 19 dolar bakiye. Hiç değişen bir şey olmayacak arkadaşlar. 19 dolar bakiye ile girdim. 50x ile girdiğim için likidasyon oranım 9651'e çıktı. Risk oranım biraz daha düştü. Şimdi tekrar gelelim. Şunu 50x'e çekelim. 19 dolar gördüğünüz gibi. Sadece likidasyon fiyatım arttı. Likidasyon seviyem daha uzak oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Mesela ben bunu 25x'e çekersem 25x'e çektiğimde yatıracağım para artacak arkadaşlar. Ne kadar diyelim 25x. 38 dolar yatıracakmışım. 38 dolar yatırırsam $9.840 olacak. Likidasyon fiyatı. Bu da tehlikeli. 300 dolar, 350 dolar fırlayabilecek şeyler. 500-550 doların üstünde bir likidasyon fiyatı belirleyin. Ben genelde 2000-3000 dolar yukarıda belirlemeye çalışıyorum. Şurada PNL bölümünden kazancı tabi ben bunları başka videolarda anlatmıştım. Aşağılardan bulabilirsiniz. Ya da şu üste koyarım ben bunu. PNL bölümünden kazancınızı hesaplayabilirsiniz. Mesela short demiştik değil mi? 9500'den alacağım. 9450'den satacağım. 0.1 BTC'ydi büyüklüğümüz. Hesapla dediğimde 7 dolar 7.60 dolar yatırıp 125x kaldıraçla 5 dolar kazanabilirim. Tabi ben bunu 50x'e çektiğimde ne olur? Neydi? 19 dolardı 50x'te. Yalnız bir şey mi yaptık yanlış? 19 BTC yapmışız. Pardon, bu değişmeyecek arkadaşlar. Bu BTC miktarı değişmeyecek, doğru. Çünkü sabit BTC aldık. Yine 5 dolar kazandık. Ben bunu 100x'e de çeksem, 125 de yapsam kazancım 5 dolar olacak. Sadece yatıracağım miktar artacak arkadaşlar. Yani siz buradan kaldırıcı arttırarak BTC'yi sabit tutarsanız yatıracağınız dolar miktarını düşürüp arttırabilirsiniz ve likidasyon fiyatınızın şeyi değişir. Büyüklüğü değişir. Burada sadece BTC'nin sabit olması koşuluyla arkadaşlar. BTC alacağınız Bitcoin miktarı sabitse kazancınız sabit kalacak. Kaldıracın tek bir önemi var. Kaldıraç sizin yatıracağınız bakiyeyi etkiler ve ona göre de likidasyon fiyatınız düşer artar. Eğer izole kullansaydık izolede eğer çapraz kullansaydık, çapraza geçiyorum hemen. Çaprazda 0.1 ile yine girelim. 125x kaldıraçla girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bunlar değişmez. 7.60 dolar. Yalnız şu değişecek. Benim toplam bakiyem ne kadar? 236.76 dolar. Şimdi likidasyon fiyatına geliyorum. Ne kadardı? 0.1 BTC'ydi. Yine short girdik. 236.76. Buraya tüm bakiyenizi yazmanız gerekiyor. Çünkü çapraz demek orada 7.60 dolara değil de benim toplam tüm bakiyemi kullanacak demek. Tıkladığımda gördüğünüz gibi 11.820'ye çıkacak.
eğer bir tahminde bulunduysanız, bir öngörüde bulunduysanız Bitcoin 10.500'ün üstüne çıkmaz şeklinde vesaire, bu şekilde işlem yapabilirsiniz. Ben genelde çapraz kullanıyorum. Ama çapraz riskli tabii ki. Birden fırlayıp sıfırlanabilirsiniz. Burada bakayım gösterebileceğim başka bir şey var mı arkadaşlar? Pozisyonu açtığınızda burada gözükecek. Ben bunları göstereceğim hepsini. Bu sadece tanıtım videosu. Daha uzun olmasın. 15 dakika olmuş zaten. Daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Yeterli bu kadar. Bir dahaki videoda marjin bölümüyle vadeli işlemler arasındaki farktan bahsedeceğim. Açıklama kısmındaki linklerden faydalanmayı unutmayın. Komisyon indirimi bunlar önemli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bence yeterli bu kadar.